Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 29 bin liraya hazır sistem önerisinde bulunacağım. Gerçekten sizler için yine fiyat performans bir sistem tercih ettik. Bu sistemin FPS değerlerini, oyun testlerini, her şeyini sizlere sunacağım arkadaşlar. Detaylı bir video olacak. Bunları beğendiniz, yani bu tarz videoları çok beğeniyorsunuz. Ondan dolayı biz de bu videoları çekmeye devam edeceğiz sizler için. Evet arkadaşlar, bu arada yorumlarınızı görüyorum, okuyorum ve cevaplıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, bana 10 dakika verin arkadaşlar. 10 dakika içerisinde her yazdığınız yoruma cevap veriyorum. Uyku saatlerim hariç. Ne zaman uyuduğumda pek belli değil arkadaşlar. Gece saatlerinde de ayakta olabiliyorum. Gece saatlerinde de cevap veriyorum yorumlara, yani sizler için. Neyse arkadaşlar, hemen ilk sistemle başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk sistemim diyorum. Bu arada tek sistem olacak ve detaylı bir sunum yapacağım sizlere. Hani hangi oyunlarda ne kadar FPS oluyor, ne kadar almıyor, işte bunda ne yapabilirsiniz, yayın yapabilir misiniz, yapamaz mısınız, birebir göstereceğim sizlere. Şimdi biz bunu gaminggen.tr'den tercih ettik. Hani sizler için yine fiyat performans bir sistemdir bu arkadaşlar. İçerisinde RX 7700 XT modelli ekran kartı var arkadaşlar. Asus'un gerçekten yani çok performanslı bir kart ve 4070 ile kapıştırılabilen bir kart. Yani tabii ki 4070 daha iyi olabilir, onu söyleyeyim ki daha iyidir. Ama yani 4070'in emsali bir kart diyebilirim arkadaşlar. Şimdi anakartına gelecek olsak, Asus Prime H610M modelli anakart var içerisinde. Gerçekten bu da fiyat performans bandında bir anakart. İşlemci olarak da Intel Core i5 12400F modelli işlemcimiz var. İşlemci de çok güzel arkadaşlar. 13.000 tercih edilebilirdi fakat 12400'de işimizi fazlasıyla görecektir. Bunu özelleştirden değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi RAM'ine gelecek olsak, XPG'nin arkadaşlar 3200 MHz RAM var, 16 GB, 2x8 yani dual channel. Onun haricinde SSD'sine gelecek olsak arkadaşlar, SSD gerçekten hani ortalamanın biraz daha üzerinde bir SSD diyebilirim. Çünkü yani biliyorsunuz genelde ortalama hızlar arkadaşlar bunun biraz daha aşağısında oluyor. Okuma hızı 3500, yazma hızı ise 2800. Hani A'data'nın işinizi fazlasıyla görebilecek bir M2 SSD'dir bu. Hani bunu da 1 TB'a yükseltebilirsiniz arkadaşlar, fakat fiyat oynayacaktır. Yani 1000 lira oynar, 1500 lira oynar ama arkadaşlar, yani o yüzden yani bunu direkt bu fiyattan almak istiyorsanız hiçbir şeye dokunmayacaksınız, ama işte özelleştirden farklı bir şey yapmak istiyorsanız tabii ki de fiyat değişecektir, ister istemez. Ama sizlere tavsiyemiz, hani bana yeter diyorsanız bu sistemi direkt böyle alın, hiç uğraşmayın yani. Evet arkadaşlar, onun haricinde kasasına gelecek olsak, işte benim kasa konusunda en beğendiğim markalardan biri, hatta birincisi bilmiyorum ama yani belki de o kadar kaliteli bir marka değil ama ben çok beğeniyorum FSP'yi. Hani kullananı gördüm, kullandım, kullandırdık, bir şeyler yaptık, yani sipariş ettirdik zamanda birilerine. Herkes memnun kaldı. Hani sizlere de tavsiyemiz bu olacaktır. FSP'nin Mesh bir kasası tercih edilmiş. 650 Watt 80 Plus bir güç kaynağı var arkadaşlar. Güç kaynağı konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Hani araştırmadım güç kaynağını fazla. Ama dediğim gibi bu sistemde tercih edilmişse, ki zaten dandik parçalar tercih edilmemiş bu sistemde genel olarak, bu da kaliteli bir üründür diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu sistemin oyunlarda aldığı FPS değerlerini yavaş bir şekilde sağ ekranda göreceksiniz. Hani ben de görünce hani FPS değerlerini bayağı yüksek buldum aslında. Yani 4070'li bir sisteme göre iyi yani arkadaşlar. Bazı oyunlarda 4070'ten daha fazla bir FPS değeri alıyor. O da dikkatimi çekmedi değil. Hani şunu söyleyeyim, bu sistemi alırsanız arkadaşlar, hani yayın yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyorsanız, böyle aklınızda bir şüphe varsa, hani yayın yapabilirsiniz. Fakat yayın için işlemci bir tık daha yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bir model daha işlemci yükseltirseniz yayınlarda sıkıntı yaşamazsınız. Fakat hani şunu söyleyeyim sizlere, tekraren söylüyorum, her zaman da söylediğim bir şeydir bu. Hani yayıncı bilgisayar arkadaşlar 30 bin lira değil. Yayıncı bilgisayarı 50 bin liradan başlar. 60 bin liradan başlar. 70'ten başlar. Hani 4080 olur içerisinde arkadaşlar. İyi bir şey olur ki hani en kaliteli görüntü içeriğini izleyicilere sunabilirsiniz. Çünkü hani bu bitrate muhabbeti var arkadaşlar. Hani kırılmalar olur. Hani nasıl diyeyim size, kırılma değil de hani görüntü tam veremeyebilirsiniz karşı tarafa. İnternetinizin de çok iyi olması lazım. Hani sisteminiz 1 trilyonluk, yani 1 milyonluk bir sisteminiz olsun arkadaşlar. İnternetiniz kötüyse görüntüyü veremezsin. Bu net yani. Bu kesin bir şey. Mesela bak, bu güzel oldu arkadaşlar. Bu videoda işte sizlere tecrübelerimi aktaracağım bu zamana kadar. Çünkü ben yaklaşık 8 yaşımdan beri bilgisayarın başındayım. Hani bir sporum vardır ve bilgisayarım vardır dedim arkadaşlar. Bunların ikisini hep dengede götürürüm. Sporu bıraktık sonradan ama bilgisayara gene devam ediyoruz yani bir şekilde. Yani 8 yaşımdan beri bilgisayarın başındayım ve hani tecrübelerim var bu konuda arkadaşlar. Hani internetiniz olmadıktan sonra bilgisayarınızın hiçbir anlamı yok. Hani ne kadar iyi bir bilgisayarınız olursa olsun, ne kadar güzel bir bilgisayarınız olursa olsun, bu yükleme hızınız yoksa, hani en çok işimize yarayan yayınlarda yükleme hızınız yoksa, hani hiçbir şekilde karşıya görüntü veremezsiniz. Yükleme hızı da ortalama diyorum arkadaşlar. Hani minimum 6 megabit değerinde olmak zorunda, ki bu minimum, ki minimumun üzerinde olması zorunda. Çünkü bu biliyorsunuz değişkenlik gösteriyor. Hele bir de kablolu bağlantı yoksa, masa üstüne ki
bir yayın sisteminde kabloyla bağlamanız lazım bence modeme. Net bir hız almanız için. Yani Wi-Fi bağlantısı mantıklı değil arkadaşlar. Yani net bir şekilde arkadaşlar bir 12 megabit, 13 megabit, bak minimumdan bahsediyorum mesela. Bir yükleme hızınızın olması lazım. Tabii ki de 8'de de, 6'da da, 4'le de, 3'le de yayın yapıyorsunuz ama bu verdiğiniz bitrate'e bağlı, verdiğiniz görüntü kalitesine bağlı yani. Ondan dolayı hani yayın yapacaksanız arkadaşlar iyi bir internetinizin olması lazım her şeyden önce. Bunu yani aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Çünkü ben bunu yıllarca ceremesini çektim. Şu an hala çekiyorum. Şu an bir video yüklüyorum arkadaşlar. Saatlerimi alıyor bir video yüklenmesi. Özellikle şu videonun yüklenmesi eminim yani bir 2,5-3 saatimi alacaktır. O da yani minimum render ayarlarında yapıyorum ki 2,5-3 saatte yüklensin. Yoksa daha da fazla sürüyor arkadaşlar. Ki daha öncesinde 12-13 saatte video yüklediğim günleri hatırlıyorum. Çok öncesinde arkadaşlar. Bu 7-8 yıl öncesindedir. Öyle söyleyeyim. Bizim buraya bir altyapı geldi. Ortalama idare eder bir altyapı arkadaşlar. Yani 6 megabit yükleme hızını görebiliyoruz bazen. Neyse arkadaşlar, sistem haricinde çok konuştum ama yani sistemin yapabileceği şeyleri de sizlere söylemiş oldum. Hani oyun videosu çeker misiniz, çekemez misiniz? Oyun videosunu çeker arkadaşlar rahatlıkla. Ama yayına gelecek olsak dediğim gibi bir tık daha hani işlemci yükseltirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Hemen özelleştirme seçeneklerine de bir bakalım. Evet arkadaşlar, bunun içerisinde işletim sistemi seçebiliyorsunuz fakat çok pahalı, bu olmaz yani. Tavsiye etmeyiz bunu sizlere arkadaşlar. Evet, işlemciye gelecek olsak işte benim dediğim bir model üstü 13400F modelli işlemciyi tercih ederseniz 1864 lira fark ediyorsunuz arkadaşlar. Hani ödenir mi ödenmez mi size kalmış. Bunu iyi düşünün bence. Hani bilemedim yani. Evet arkadaşlar, onun haricinde hemen bir farklı anakartı bakalım. Anakartı bir model yüksek seçerseniz arkadaşlar 5333 MHz bir frekans desteği oluyor. 1045 lira gibi bir fiyat farkı ödüyorsunuz. Hani ödenebilir. Bu bana mantıklı geldi mesela, biraz daha. Uygun geldi yani fiyatı. Onun haricinde arkadaşlar hemen bir RAM'lerine bakalım. Evet, şu anda en fazla 3600 MHz ekleniyor RAM. Onun haricinde göremedim. Evet, 3600 ekleniyor yani. Dediğim gibi 3600 ekleyebilirsiniz. Büyük ihtimal şuradan değişme yeri var. Buradan daha yüksek boyutta frekans değerlerini göreceğiz ikinci sayfaya geçtiğimizde. Neyse, burayı bir yavaşça biz geçelim arkadaşlar oraya yüklenene kadar. Evet arkadaşlar, SSD konusunda da 1 TB tercih ettiğinizde yaklaşık bakalım hemen 2500 lira bir fark ediyorsunuz. Ama güzel bir okuma yazmanız var. Arkadaşlar M.2 SSD'ler çok pahalı. Hani normal yani bu. Gerçekten normal. Kasayı da 850 Watt'a çıkardığınızda 1500 lira gibi fark ediyorsunuz. Yani gene yüksek bir fiyatı var. Arkadaşlar dediğim gibi fazla oynamanızı tavsiye etmem bu sistemle. Bunu direkt böyle alabilirsiniz. Çünkü hani sistemle oynadığınızda ister istemez saçma sapan bir fiyat çıkabiliyor. Ama tabii ki de sizlere kalmış. Hani ben işte SSD'mi 1 TB istiyorum diyorsanız farkı ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış o dediğim gibi. Neyse arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.